13 Ekim 1399 sabahı. Westminster Abbey'in taş duvarları tarihe bir kez daha tanıklık ediyordu. Daha düne kadar Henry Bolingbroke olarak bilinen adam o gün İngiltere tahtına 4. Henry olarak çıktı. Londra'nın kalabalığından uzak, kutsal mekanda yapılan bu taç giyme töreni sadece bir hükümdarın yükselişi değil, aynı zamanda fırtınalı bir yılın son perdesiydi. Henüz birkaç ay öncesine kadar Henry sürgündeydi. Fransa'da. Onu oraya iten kuzeni kral II. Richard'la yıllardır süregelen anlaşmazlıktı. Richard 1377'de daha 10 yaşındayken tahta çıkmış, genç yaşta ülkenin kaderini eline almıştı. Fakat 1380'lerden itibaren kendi iradesiyle yönetmeye başladığında adalet yerine ihtirası, uzlaşı yerine gururu tercih etti. Soyluların çoğunu kendinden uzaklaştırdı ve ülkeyi krizden krize sürükledi. O yıllarda Henry'nin en büyük güvencesi babasıydı. Lancaster Dükü John of Gaunt, krallığın en güçlü soylusu, Richard'ın da amcası. Fakat Şubat 1399'da John'un ölümü dengeleri alt üst etti. Richard, kuzenine miras kalacak geniş toprakları elinden almak için vakit kaybetmedi. Bu hamle Henry'nin kaderini belirleyecek kıvılcımı yaktı. Yaz aylarında Richard İrlanda seferindeyken Henry fırsatı değerlendirdi. İngiltere'ye ayak bastı ve niyetini açıkça ilan etti. Richard'ı tahttan indirmek. Soylular, halk ve askerler onun arkasında toplandı. Richard yaz sonunda geri döndüğünde artık çok geçti. Tahtını, ülkesini, gücünü kaybetmişti. Kısa süre içinde yakalandı ve ertesi yıl esaret altında hayatını kaybetti. Çoğu tarihçi onun açlıktan öldüğünü söyler. Henry'nin bu yükselişi İngiliz tarihine yeni bir sayfa açtı. Lancaster hanedanının devri. Bu hanedan John of Gaunt'un ünvanından adını almıştı. Fakat Lancaster dükalığı sadece bugünkü Lancashire ile sınırlı değildi. Cheshire'dan Staffordshire'a, Derbyshire'dan Yorkshire'a uzanan geniş topraklar bu hanedanın gücünü pekiştiriyordu. Aslında bu topraklar yüzyıllardır İngiltere'nin en çetin çatışmalarına sahne olmuştu. Daha 9. yüzyılda Anglo-Saksonlar ile İngiltere'ye inen Viking orduları burada karşı karşıya gelmişti. Yani kaderin cilvesi, Lancaster toprakları her zaman tarihin merkezinde olmuştu. Ve şimdi de bir hanedanın yükselişine sahne oluyordu. Normanlardan çok önce İngiltere'nin kuzey toprakları güç mücadelelerinin sahnesiydi. Bir zamanlar burası Kuzey Umbria'nın Danimarkalı krallarının kontrolündeydi. Ardından Wessex hükümdarları yavaş yavaş bu bölgeleri ele geçirerek 10. yüzyılda İngiltere'yi Anglo-Saksonların tek yönetimi altında birleştirdiler. Ama kuzeyin karakteri farklıydı. 11. yüzyılın başlarına gelindiğinde bu bölgeler güneydeki kraliyet otoritesine direnişin yuvası haline gelmişti. Örneğin Kuzey Umbria Kontu Tostig, kendi kardeşi Kral Harold Godwinson'a baş kaldırdı ve sonunda İngiltere'den sürgün edildi. 1066'da William the Conqueror Fransa'nın kuzeyinden gelip İngiltere'yi fethettiğinde en sadık adamlarından Roger of Poitou Kuzeybatı'nın en güçlü toprak sahiplerinden biri yaptı. Çünkü kuzey her zaman stratejik bir bölgeydi. Buradaki soylular ya taç için güvenilir dayanak noktası oluyordu ya da bir gün krala rakip olacak gücü inşa ediyorlardı. John of Gaunt'un Lancaster dükalığıyla anılmasından çok önce bile bu topraklar Norman fethinden sonraki kraliyet ailesiyle doğrudan bağlantılıydı. Çünkü William'dan itibaren İngiltere kralları sadece bu adaların yöneticisi değildi. Aynı zamanda İngiliz kanalının ötesinde Fransa'nın kuzey ve batısındaki geniş toprakları da kontrol ediyorlardı. 12. yüzyıla gelindiğinde bu Fransız toprakları evlilik ittifakları ve miraslarla büyüdü. Bu evlilikler öyle güçlü bir etki yarattı ki 1154'te İngiltere tahtına kraliyet ailesinin yeni bir kolu oturdu. Plantagenet hanedanı. Ve işte bu hanedan yüzyıllar sonra Lancaster kolunun doğacağı kökleri oluşturuyordu. Plantagenetlerle bağlantılı en erken Lancaster unvanı sahibi Edmund Crouchback'ti. O 1216'dan 1272'ye kadar hüküm süren 3. Henry'nin oğluydu. Henry'nin babası Kral John döneminde İngiliz kraliyetinin Fransa'daki pek çok toprağı Fransız tacına kaptırılmıştı.
Bu kayıplar gelecek yüzyıllar boyunca İngiltere tarihinin seyrini belirleyecek ve özellikle Lancaster hanedanının yazgısını etkileyecekti. Edmund Crouchback 1245'te dünyaya geldi. Daha genç yaşında kuzeydeki isyancı lordlara, özellikle Robert de Ferrers gibi isimlere karşı kraliyet dengesini sağlamak için Leicester ve Lancaster kontu ünvanlarıyla donatıldı. Onun ölümüyle 1296'da ünvanı oğlu Thomas devraldı. Ancak Thomas'ın meşru çocuğu olmadığı için 1322'de ölümünden sonra Lancaster kontluğu Edmund'un diğer oğlu Henry'e geçti. Thomas ve Henry, Lancashire'daki ve kuzeyin diğer bölgelerindeki geniş mülklerine dayanarak olağanüstü güçlü lordlardı. Bu güç, onları kendi kuzenleri Kral II. Edward'a karşı muhalefetin başına taşıdı. II. Edward, 1327'de tahttan indirildi ve kısa süre sonra öldürüldü. Bu olay, kuzeyin soylularının güneydeki kraliyet otoritesine ne kadar kolay direnebildiğini bir kez daha ortaya koyuyordu. Taht, ardından II. Edward'ın oğlu 3. Edward'a geçti. Edward henüz 14 yaşında bir çocuktu ve krallığı 1377'ye kadar tam 50 yıl boyunca yönetti. Lancaster hanedanının ileride Yorklarla rekabet edecek kadar güçlü bir güç haline gelmesinin temelleri işte bu uzun ve çalkantılı hükümdarlık döneminde atıldı. 3. Edward'ın tahta çıktığı ilk yıllarda ülkeyi aslında o değil, annesi Fransalı Isabella ve sevgilisi March kontu Roger Mortimer yönetiyordu. Ancak Edward büyüyüp gücü eline aldığında onları devirdi. Mortimer 1330'da idam edildi. Kral gerçek iktidarını böylece kendi ellerine aldı. Ardından 1337'de İngiltere'yi Fransa ile büyük bir savaşa sürükledi. Çünkü Fransa kralı 4. Charles 1328'de ölünce Valois hanedanı tahta geçmişti. Ancak Edward'ın annesi üzerinden Fransız tahtına Valois'lerden daha güçlü bir hukuki iddiası vardı. Yine de 6. Philip Fransa kralı ilan edildi. Bunun üzerine Edward 1340'ta hem İngiltere'nin hem de Fransa'nın meşru hükümdarı olduğunu iddia etti. Bu, tarihe yüzyıl savaşları olarak geçecek uzun çatışmalar zincirinin başlangıcıydı. 1340'lar ve 1350'lerde 3. Edward birçok zafer kazandı. Hatta bir zamanlar Kral John'un döneminde kaybedilen Fransa'daki kuzey ve batı topraklarının büyük kısmını geri aldı. Ama sonraki yıllarda İngiltere için işlerin yönü tersine döndü. Savaş durgunlaştı ve ülke yeni sıkıntılarla yüzleşti. Edward'ın kişisel hayatı da hanedanların kaderini belirleyecekti. Hainautlu Philippa ile evliliğinden 13 çocuğu oldu. 8 oğul ve 5 kız. Kızlarının çoğu genç yaşta öldü. 3 oğul da bebekken kaybedildi. Ama 5 oğul hayatta kaldı. İşte daha sonraki iç savaşların, yani Güller Savaşı'nın fitilini ateşleyenler, bu 5 oğlun torunları olacaktı. İlk oğul 1330'da doğan Edward'tı. Kara Prens olarak biliniyordu ve 3. Edward'ın hayatı boyunca tahtın varisi olarak tanındı. Ancak babasından önce 1376'da öldü. Bu yüzden onun yerine küçük oğlu Richard geçti ve 1377'de 2. Richard olarak tahta çıktı. 3. Edward'ın hayatta kalan ikinci oğlu Lionel'di, Clarence Dükü. O da 1368'de öldü. Geriye yalnızca bir kızı kaldı. Ulster Kontesi Philippa. İşte onun torunları daha sonraki yüzyılda York hanedanının tahta iddiasını meşrulaştıracaktı. 3. oğul Lancaster hanedanının gerçek kurucusu John of Gaunt'tu. 1340'ta babasının Fransa tacı üzerindeki ilk hak iddiasını ortaya koyduğu yıl dünyaya geldi. 4. oğul 1341'de doğan Edmund of Langley'di. O, York Dükü ünvanını aldı. Bu ünvan daha sonra onun soyundan gelenler aracılığıyla 15. yüzyılda Lancaster hanedanına meydan okuyan Yorkların elinde olacaktı. Son olarak 5. oğul Thomas, Gloucester Dükü'ydü. Onun erkek soyu kısa sürede tükendi. Fakat torunu Buckingham Dükü Humphrey Stafford, Güller Savaşı'nda kritik bir rol oynayacaktı.
Kısacası 3. Edward'ın oğulları ve onların torunları sadece kendi dönemlerinin değil, gelecek yüzyılında kaderini belirleyecek bir miras bırakmıştı. Lancaster hanedanının hikayesi John of Gaunt ile başlar. Kendisi hiçbir zaman İngiltere kralı olmayacaktı. Fakat onun oğlu, torunu ve torununun oğlu tahta çıkacaktı. Yine de John, 14. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz siyasetinde devasa bir figürdü. Başlangıçta 3. Edward'ın hayatta kalan 3. oğlu olarak abileri Kara Prens Edward ve Clarence Dükü Lionel'in gölgesinde kalmış gibi görünüyordu. Ancak 1359'da Reading Abbey'de yapılan bir evlilik her şeyi değiştirdi. Henüz 19 yaşındayken Lancaster'lı Blanche ile evlendi. Blanche sadece 17 yaşındaydı. Onların evliliği tarihin seyrini etkileyecek bir dönüm noktası oldu. Çünkü Blanche'ın babası, Lancaster Dükü, 2 yıl sonra öldü. Erkek varisi olmadığından John'un bu büyük mirasa sahip olması ihtimali ortaya çıktı. Nitekim kısa süre sonra Blanche'ın tek kardeşi Maud da çocuksuz hayatını kaybedince 3. Edward bu mirası resmen oğlu John'a bağladı. Böylece John henüz 22 yaşındayken Kuzey İngiltere'nin en büyük toprak sahibi ve krallığın en güçlü soylularından biri haline geldi. Üstelik Lancaster Dükalığı diğer topraklardan farklı bir statüye sahipti. Kontluk Palatin olarak tanınıyordu. Bu, bölgenin yarı özerk kabul edilmesi demekti. Palatin hükümdarlar nadirdi. Fakat kendi topraklarında olağanüstü yetkilere sahiptiler. Lancaster'ın bu özel statüsü, John of Gaunt'un 1362'de miras aldığı topraklarla birlikte hanedan için uzun vadeli bir güç kaynağı oldu. Etkisi öyle derindi ki izleri 21. yüzyılın başlarına kadar sürdü. Ama John of Gaunt sadece Lancaster dükalığını miras almakla kalmadı. O yüzyıl savaşlarında da ön planda olan bir figürdü. 1360'larda İngiltere ile Fransa arasında kısa süreli bir ateşkes vardı. Ancak 10 yılın sonunda savaş yeniden alevlendi. Kara Prens Batı Fransa'da büyük seferler yürütürken John Kuzey Fransa'da orduların başına geçti. Bazen abisiyle birleşmeye çalıştı ama savaşın gidişatı İngilizler için giderek zorlaşıyordu. 1373'te John tarihe geçen bir sefer düzenledi. Binlerce adamıyla kaleden çıkıp Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux'a kadar uzanan çok uzun bir chevauchée, yani yıkım ve yağma seferi gerçekleştirdi. Bu askeri açıdan dikkate değerdi ama Fransızların genel üstünlüğünü değiştirmedi. O yıllarda savaşın dengesi Fransızların lehine dönmüştü. İngiltere'yi asıl sarsan felaket ise kısa süre sonra geldi. 8 Haziran 1376'da Kara Prens hayatını kaybetti. Çoğu tarihçi bunun uzun süren bir dizanteriden kaynaklandığını düşünür ama bazıları organ yetmezliğinin de rol oynamış olabileceğini söyler. Arkasında yalnızca küçük yaştaki oğlu Richard kaldı. Bu çocuk tahtın varisi olacaktı. Fakat sorun büyüktü. Richard henüz 9 yaşındaydı. Üstelik dedesi yaşlı kral 3. Edward o sırada 60'ların ortasında ve ağır hasta durumdaydı. Nitekim Kara Prens'in ölümünden neredeyse 1 yıl sonra o da öldü. Böylece 2. Richard sadece 10 yaşında İngiltere tahtına çıktı. Lancaster Dükü John artık krallığın en kilit figürüydü. Abisi Clarence Dükü Lionel 1368'de ölmüştü. Bu yüzden John genç kral Richard'ın en büyük amcası konumundaydı. Richard'ın çocukluk yıllarında ülkenin yönetiminde önemli bir rol oynadı ve Richard büyüyüp kendi başına hükmetmeye başladığında bile perde arkasında etkili olmaya devam etti. Ama John'un gözü yalnızca İngiltere'deki güçte değildi. Onun ikinci bir taht iddiası daha vardı. İlk eşi Blanche ona Kuzey İngiltere'deki geniş Lancaster mirasını getirmişti. Fakat Blanche 1368'de büyük ihtimalle kara ölümün yeni dalgasıyla gelen vebadan öldü. 3 yıl sonra John farklı bir evlilik yaptı. 1371'de Bordeaux yakınlarında Kastilya Kralı Peter'ın kızı Constance ile evlendi. Constance'ın babası kardeşi Henry tarafından devrilmiş ve öldürülmüştü. Henry 1369'da 2. Henry olarak Kastilya tahtına geçmişti. Ancak Constance, Peter'ın hayatta kalan en büyük çocuğu olarak Kastilya tahtında hak iddia ediyordu.
John onunla evlenerek bu iddiayı da üzerine aldı. 1372'nin başında John kendisini Kastilya kralı ilan etti ve bu iddiasını pekiştirmek için Kastilya'nın kraliyet armalarını kendi Lancaster armasına ekledi. Yıllar sonra 1386'da bu iddiayı askeri güçle desteklemek üzere İspanya'ya sefere çıktı. Fakat bu sırada Kastilya tahtında 2. Henry'nin oğlu 1. John vardı. John of Gaunt, Kastilya kralı olamayacaktı. Ama Lancaster hanedanından bir üye İngiltere tahtına çıkmadan önce bile o 2. evliliği sayesinde başka bir krallığa göz dikmişti. 1387'deki başarısız İspanya seferinden sonra John hemen İngiltere'ye dönmedi. Önce müttefiki Portekiz'e geçti. Ardından Batı Fransa'daki Aquitaine bölgesine yelken açtı. Orada birkaç yıl kaldı ve 1389'un sonlarına kadar İngiltere'ye dönmedi. Bu sırada İngiltere'de işler daha da karışmıştı. Richard, 1381'de 14 yaşına gelince daha bağımsız hareket etmeye başladı. 1380'lerin ortalarında iddialı ve çoğu kez kibirli kararlar almaya başladı. Bu pek çok kıdemli soyluyu rahatsız ediyordu. John'un varlığı genç kral üzerinde genelde yatıştırıcı bir etki bırakıyordu. Fakat John, Kastilya seferindeyken işler kontrolden çıktı. Ekim 1386'da parlamento toplandı. Kralın bakanları önce çok yüksek miktarda bir vergi talep etti. Sonra tavizler vermeyi tartışmaya açtı. Bu, soyluların sabrını taşırdı. Bir grup önde gelen aristokrat birleşerek Richard'ın danışmanlarına karşı çıktı ve bazılarının görevden alınmasını istedi. Bu noktada sahneye John'un en büyük oğlu çıktı. Henry Bolingbroke. 1387'de 20 yaşına girmişti ve yaşı Kral Richard'dan yalnızca 3 ay küçüktü. O, Lords Appellant adı verilen muhalefet grubuna katıldı. Bu, Lancaster hanedanından birinin Richard'a karşı açıkça baş kaldırdığı ilk andı. Lords Appellant, yani bu soylular konseyi sonunda başarıya ulaştı. 1388'de Richard üzerindeki baskı o kadar büyüdü ki, kral istemese de birkaç danışmanını görevden almak zorunda kaldı. Lancaster'la kraliyet arasındaki çatışma artık geri dönülmez bir yola girmişti. Richard'ın danışmanlarından ikisi, Sir Robert Tressilian ve Sir Nicholas Bramber, idama mahkum edildiğinde Henry Bolingbroke ile kuzeni Richard arasındaki çekişmede ilk round Henry'nin zaferiyle sonuçlandı. 1390'larda John of Gaunt'un kişisel hayatında yaşananlar, neredeyse bir asır sonra başlayacak Güller Savaşı'nın seyrini etkileyecek kadar önemliydi. Bunun sebebi, hanedanın kaderine gölge düşüren bir ilişkiydi. John hala Lancaster'lı Blanche ile evliyken, sarayında hizmet eden genç bir kadın vardı. Catherine de Roet. Önce John'un şövalyelerinden Hugh Swynford ile evlendi. Fakat kocası 1371'de öldü. O sırada John, Kastilyalı Constance ile evlenmişti. Yine de John'la Catherine arasında gizli bir bağ kurulmuştu. Blanche'ın ölümünden sonra Catherine Lancaster evinde daha etkin bir rol üstlendi ve Dük'ün çocuklarına bakmaya başladı. Bu ilişki gizli değildi. 1370'lerde Catherine'den 4 çocuğu oldu. Gayrimeşru olduklarından onlara özel bir soyadı verildi: Beaufort. Adları John'un gençliğinde bulunduğu Champagne bölgesindeki Beaufort malikanesinden geliyordu. İlk çocukları, Somerset'in ilk kontu John Beaufort, burada dünyaya geldi. Alışılmadık olan şey ise John'un Constance'ın 1394'teki ölümünden yalnızca 2 yıl sonra 1396'da Catherine ile evlenmesiydi. Bu evlilik çocuklarının statüsünü de değiştirdi. John, Kral Richard'ı ikna ederek Beaufort çocuklarını 1397'de geriye dönük olarak meşrulaştırdı. Bu durum ilerleyen yıllarda Beaufort'lar Lancaster tahtına gerçekten hak iddia edebilir mi sorusunu beraberinde getirecekti. Tudor hanedanına giden yolun taşları işte burada döşenmeye başladı. John of Gaunt'un yaşamının son yılları daha sakin geçti. Leicester Kalesi'nde oturdu. Catherine ile resmen evliydi. Politikada ise kışkırtıcı olmamaya özen gösterdi. Fakat Kral Richard'ın aklında hala geçmişin gölgeleri vardı. Özellikle
John'un oğlu Henry Bolingbroke'un Lord's Appellant hareketindeki rolünü asla unutmadı. Henry, kuzeninin öfkesinden korunmak için kendini geri planda tuttu. 1390'ların başında Litvanya'ya 2 kez Haçlı Seferi'ne katıldı. Bu sırada İngiltere'de Kral Richard 1397'de gücünü yeniden sağlam hissederek geçmişin intikamını almaya girişti. Gloucester Dükü Thomas of Woodstock, ki o da John of Gaunt'un kardeşi, yani Richard'ın öz amcasıydı, öldürüldü. Arundel ve Surrey Kontu. Richard Fitzalan idam edildi. Warwick Kontu Thomas de Beauchamp ise topraklarından mahrum bırakıldı. Bu kanlı hesaplaşmalar İngiltere'de derin bir korku ve öfke yarattı. Richard'ın kendi amcasını öldürtmesi bile onun ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyordu. Bu yüzden çok geçmeden kendi iktidarı da çöktü. 1398'de Henry Bolingbroke Fransa'ya sürgün edildi. Ama ertesi yıl her şey değişti. John of Gaunt öldü ve Richard, Henry'nin Lancaster dükalığını miras almasını yasakladı. Bu artık bardağı taşıran son damla oldu. Henry İngiltere'ye geri döndü. Richard'a verilen destek bir anda buharlaştı. Kral kısa sürede tahttan indirildi, hapse atıldı ve muhtemelen aç bırakılarak öldü. Ve işte böylece Henry Bolingbroke 1399'da taç giyerek İngiltere tahtında 4. Henry olarak Lancaster hanedanının ilk hükümdarı oldu. Henüz 32 yaşındaydı. Büyük babası 3. Edward gibi uzun ve görkemli bir hükümdarlık umabilirdi. Ama tahtın yükü onun için kolay olmayacaktı. Ama olaylar Henry'nin umduğu gibi gelişmedi. Yeni kralın hükümdarlığının üzerinden sadece birkaç ay geçmişti ki, 1400 yılında Galler'le İngiliz Batı Midlands sınırında huzursuzluk patlak verdi. Galli Lord Owain Glyndwr, Ruthin Baronu Reynold Grey ile bir anlaşmazlığa girmişti. Bu yerel kavga kısa sürede büyüdü. İngiliz tacı 13. yüzyılın sonlarında 1. Edward'ın seferlerinden beri Galler'i kontrol altında tutuyordu. Ama Glyndwr 1400'den sonra ulusal bir isyanın lideri oldu ve kendini Galler Prensi ilan etti. Bu isyan tam 15 yıl sürecekti. 4. Henry öldükten sonra ancak sona erdi. Kralın bütün hükümdarlığına gölge düşüren bir mesele oldu. Bu huzursuzluk yalnızca Galler'de değil, İngiliz soyluları arasında da huzursuzluk yarattı. En dikkat çekici olanı, Hotspur lakaplı Sir Henry Percy'nin 1403'te krala başkaldırmasıydı. Tüm bunlar, Henry'nin Fransa'ya karşı savaşı yeniden canlandırmasını engelledi. Üstelik birkaç yıl içinde sağlığı da bozulmaya başladı. Tarihçiler onun hastalığı konusunda hala farklı düşünüyor. Kimi cilt hastalığı, hatta cüzzam derken kimileri ağır kronik rahatsızlıkları işaret ediyor. 1405'ten itibaren sık sık yatağa düşer hale geldi. Ve sonunda 20 Mart 1413'te henüz 45 yaşındayken hayatını kaybetti. Henry'nin hastalığı, ölmeden önce tahtın işlerini büyük ölçüde en büyük oğlu Monmouth'lu Henry'e bırakmasına neden oldu. İlk eşi Mary de Bohun'dan 6 çocuğu olmuştu. Bunların en büyüğü, geleceğin 5. Henry'si, 16 Eylül 1386'da doğmuştu. Kızlarından ikisi Avrupa'nın soylu ailelerine evlendi. En küçüğü Filippa, 1406'da Danimarka Kralı 7. Erik'le evlendi. Erik aynı zamanda Norveç ve İsveç'i de yönetiyordu. Eğer evlilik çocukla taçlanmış olsaydı, Lancaster soyu İskandinav tahtlarında da etkili olabilirdi. Ama Filippa'nın çocuğu olmadı. Buna rağmen bu evlilik Lancaster hanedanını İskandinav siyasetinin merkezine taşımış oldu. 1413'te babasının ölümünden sonra Monmouth'lu Henry tahta çıktı. Henüz 26 yaşındaydı. Ama daha genç yaşta itibarı zaten ürkütücüydü. Babası hastayken Owain Glyndwr'a karşı savaşları o yürütmüş, İngiliz otoritesini yeniden tesis etmişti. 1410'a gelindiğinde Beaufort kuzenleriyle ittifak kurarak devletin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirmişti. Nisan 1413'te taç giydiğinde herkes onun kim olduğunu görüyordu.
İç savaşlardan, isyanlardan ve Fransızlara karşı alınan aşağılayıcı yenilgilerden sonra İngiltere'yi yeniden ayağa kaldırmaya kararlı genç bir kral. Ve Henry bunu yüzyıl savaşlarını yeniden alevlendirerek yapmaya kararlıydı. 14. yüzyılın ilk yarısında İngilizler bu savaşta üstün gelmiş, hatta 1360'daki Bretigny Anlaşması'yla büyük kazanımlar elde etmişti. Ama sonrasında işler tersine dönmüştü. John of Gaunt ve Kara Prens'in çabaları sonuçsuz kalmış, II. Richard'ın döneminde savaş İngiltere için bir felakete dönüşmüştü. 4. Henry'nin hastalıkları ve iç isyanlarla uğraşması, savaşı yeniden canlandıramamasına yol açmıştı. Ama şimdi 5. Henry, bütün gücüyle Fransa'ya yöneliyordu. 1415'te 5. Henry, büyük bir orduyla Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya'ya çıkarma yaptı. Bu, yüzyıl savaşlarının Lancastrian aşaması olarak bilinen dönemini başlattı. Çünkü artık savaş, Lancaster hanedanı kralları tarafından yönetiliyordu. 5. Henry'nin liderliği kısa sürede zaferlerle taçlandı. 25 Ekim 1415'teki Agincourt Savaşı, yalnızca kendi hükümdarlığının değil, İngiliz tarihinin de en parlak anlarından biriydi. İngiliz uzun yaylıları, sayıca kat kat üstün olan Fransız şövalyelerini darmadağın etti. Fransız tacı binlerce asker kaybetti. Moral ve güç olarak çöktü. Bu zafer İngiltere'nin konumunu sağlamlaştırdı. Ama asıl kazanan kısa vadede İngiltere'nin müttefiki Burgonya Dükalığı oldu. Fransızların zayıflığı onların topraklarını genişletmesini sağladı. Ancak büyük dönüm noktası 1420'de geldi. İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Troyes Antlaşması'na göre Fransa Kralı 6. Charles öldüğünde onun yerine 5. Henry tahta geçecekti. Bu 3. Edward'ın 1340'ta dile getirdiği Fransız tahtı iddiasının gerçek olması demekti. Anlaşmayı pekiştirmek için Henry, Charles'ın kızı Catherine de Valois ile evlendi. Plan açıktı. Charles öldüğünde İngiltere ve Fransa tek hükümdar altında birleşecekti. Charles, yıllardır ağır akıl hastalığı yüzünden ülkeyi yönetemez durumdaydı. 1422'de 54 yaşında öldü. Ancak kader, İngiltere'nin en büyük hayalini kursağında bıraktı. Çünkü 5. Henry, Charles'tan yalnızca 2 ay önce 31 Ağustos 1422'de Fransa'daki bir sefer sırasında ağır hastalanarak öldü. Ölüm nedeni kesin bilinmiyor. Dizanteri, çiçek hastalığı ya da sıcak çarpmasının tetiklediği başka bir rahatsızlık olabilir. Geride bıraktığı tek varisi Catherine'den doğan bebek oğluydu. Henry. 6 Aralık 1421'de doğmuştu ve babası öldüğünde henüz 9 aylıktı. Böylece 6. Henry İngiltere tahtına bebek yaşta çıktı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Fransızlar bir İngiliz bebeği kral olarak tanımak zorunda değildi. Bunun yerine 6. Charles'ın oğlu yine Charles, 7. Charles adıyla kendi tahtını ilan etti. Bu Fransa'nın yeniden toparlanmasının başlangıcı oldu. Joan of Arc'ın beklenmedik liderliğiyle Fransız talihi yeniden yükselişe geçti. İngiltere'de ise küçük kralın adına bir naiblik hükümeti kuruldu. Başta öne çıkan isim 4. Henry'nin en küçük oğlu, yani yeni kralın amcası Gloucester Dükü Humphrey'di. Genç kralın kuzenleri olan Beaufort'lar da hükümette giderek daha güçlü bir rol oynamaya başladı. Ancak onlar yönetirken Fransa'da işler kötüye gidiyordu. 1420. yüzyılın sonunda Orleans kuşatması kaybedildi. 1435'te 7. Charles, Burgonya ile Arras Antlaşması'nı imzaladı. Bu, İngiltere'nin kıtadaki en güçlü müttefikini kaybetmesi anlamına geliyordu. Asıl felaket ise 1449 ile 1453 arasında geldi. O yıllarda 6. Henry artık yetişkin bir hükümdardı ve kendi başına iktidardaydı. İngiltere, Fransa'daki neredeyse tüm topraklarını kaybedecekti. 1450'li yıllara gelindiğinde İngiltere'nin Fransa'daki hakimiyeti çökmüştü. Bir dizi askeri yenilgi, yüzyıllardır süren savaşın bütün kazanımlarını geri aldı. Normandiya'daki kaleler, Rouen gibi şehirler ve Bordeaux çevresindeki Batı Fransa'daki topraklar birer birer kaybedildi.
1453'ün sonunda İngilizlerin elinde yalnızca kale kalmıştı. Bu, yüzyıl savaşlarının Fransız zaferiyle sona erdiğinin açık işaretiydi. Savaşın çöküşü, Lancaster hanedanının zayıflığını gözler önüne serdi. Aslında Henry, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşanan yenilgilerden sorumlu tutulamazdı. Ama 1440'ların sonuna gelindiğinde artık yetişkin bir kraldı ve devletin dizginleri onun elindeydi. 1449 ile 1453 arasındaki felaket yıllarında yaşanan toprak kayıpları doğrudan onun hükümdarlığına yazıldı. Halkın gözünde sorumlu artık 6. Henry'ydi. Bu ortamda yıldızı parlayan kişi York Dükü Richard oldu. Richard, 1411'de doğmuştu. 3. Edward'ın küçük oğlu Edmund of Langley'nin torunuydu. Yani hem kraliyet soyundan geliyordu hem de 6. Henry'nin kuzeniydi. Henry'den 10 yaş büyüktü ve genç kral tahtta güçsüz görünürken Richard Fransa'da askeri tecrübe kazanmıştı. 1430'ların ve 1440'ların başında Fransızları durdurmayı başarmış, cepheyi uzun süre korumuştu. Büyük zaferleri yoktu belki ama istikrar getirmişti. Buna karşılık kralın yakın çevresindeki Beaufort kuzenleri savaşı devraldığında işler tam anlamıyla çöktü. İngiltere topraklarını hızla kaybetti. Bu yüzden halkın gözünde Lancaster'ların yetersizliğiyle York'un güçlü ve disiplinli imajı keskin bir tezat oluşturuyordu. Üstelik Richard, 1447'de İrlanda Lord Naibi olarak atanmıştı. 1449'da görevine başladığında İrlanda'da da bir güç tabanı inşa etmeye başladı. Bu York ailesine İngiltere dışındaki topraklarda ek bir destek sağladı. 1453 yılı yalnızca yüzyıl savaşlarının sonu değil, aynı zamanda İngiltere için bir dönüm noktasıydı. Fransa'daki felaket haberleri gelirken 6. Henry 31 yaşındaydı ve psikolojik bir çöküş yaşadı. Sarayındaki kimseyle konuşmaz oldu, çevresine tepki vermedi. Adeta kendi içine kapandı. Hatta en önemli anda, yani 13 Ekim 1453'te eşi Anjou'lu Margaret'in ilk oğlu Edward of Westminster doğduğunda bile Henry'nin gözleri hala dalgın ve boş bakıyordu. Sanki kendi dünyasında erişilmez bir rüyanın içindeydi. 6. Henry'nin 1453'te yaşadığı ağır zihinsel çöküşten sonra ülke için kritik bir soru gündeme geldi. Tahtı kim yönetecekti? Kral dönem dönem toparlanıyor, en azından ulaşılabilir oluyordu. Ama hiçbir zaman güçlü ve etkin bir hükümdar olamadı. Bu yüzden Lancaster davası giderek daha çok eşi Anjou'lu Margaret'in eline geçti. Kraliçe, küçük oğulları Edward adına hareket ediyor, yanında ise özellikle Beaufort ailesinden gelen güçlü bir Lancastrian grubu bulunuyordu. Öte yanda York Dükü Richard sahneye çıktı. 1450'lerin başında İrlanda'dan dönmüş ve hükümetin başına geçmesi için büyük bir destek toplamıştı. Ülkede güçlü bir liderliğe ihtiyaç vardı. Nitekim Henry'nin çöküşünden birkaç ay sonra Richard, Lord Koruyucu ilan edildi. Onun yönetimiyle kısa süreliğine de olsa istikrar sağlandı. Fakat bu kırılgan denge uzun sürmedi. Henry, Aralık 1454'te 1,5 yıl süren neredeyse tam bir koma halinden kısmen toparlanmaya başladı. Kral kendine geldikçe Lancastrian soyluları tekrar güç talep etmeye koyuldu. Beaufortlar ve Kraliçe Margaret kendi etkilerini yeniden dayatmak istediler. Ancak pek çok kişi Henry'nin her an yeni bir çöküş yaşayabileceğine inanıyordu. Zaten hiçbir zaman kararlı bir hükümdar olmamıştı. Bu belirsizlik yıllardır kaynayan iç savaşın fitilini ateşledi. 1455'te tarihe Wars of the Roses, Güller Savaşı olarak geçecek çatışmalar resmen başladı. Adını Lancaster'ların Kırmızı Gülü'nden ve York'ların Beyaz Gülü'nden aldı. İlk büyük savaş 22 Mayıs 1455'te St. Albans'ta patlak verdi. Yorkist kuvvetler Lancastrian ordusunu mağlup etti. Kral Henry savaş alanında yakalandı ve kraliçenin baş danışmanı Somerset Dükü Edmund Beaufort öldürüldü. Bu, Yorkistlere büyük bir üstünlük sağladı. Richard yeniden Lord Koruyucu ilan edildi. Ama mücadele bitmedi. 1459'da savaş yeniden alevlendi. Bu kez Yorkistlerin amacı açıktı. Lancaster hanedanını tamamen devirmek ve tahtı kendi hanedanlarına geçirmek.
York Dükü Richard da bu fikre giderek daha çok inanıyordu. Çünkü Henry hala gençti. Ama tahtta kaldığı sürece her zihinsel çöküş yeni bir istikrarsızlık demekti. Onun gözünde Henry, Beaufortlar ve kraliçe tarafından yönlendirilen bir piyondu. Ancak kader Richard'a kral olma şansı vermedi. 30 Aralık 1460'da Sandal Kalesi yakınlarında Wakefield Savaşı'nda Lancastrian ordusuna karşı savaşırken öldürüldü. Bu ilk bakışta Lancaster davası için büyük bir zafer gibi görünüyordu. Ama çok geçmeden işler tersine döndü. Richard'ın yerine geçen oğlu Edward henüz 18 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen son derece yetenekliydi. Kısa süre içinde Mortimer's Cross ve Towton'daki iki büyük zaferle Lancastrianları ezdi. Bu, Yorkların iktidarı ele geçirmesinin önünü açtı. 1461 yılının 29 Mart'ında Yorkshire'da tarihin en kanlı meydan muharebelerinden biri yaşandı. Towton Savaşı. Bu savaş, Güller Savaşı'nın en kritik dönüm noktasıydı. On binlerce asker karşı karşıya geldi. Lancaster ordusu, fiilen davasının başında olan Somerset Dükü Henry Beaufort tarafından yönetiliyordu. Ama sonuç, Lancaster'lar için felaket oldu. Binlerce asker hayatını kaybetti. Kral 6. Henry, Kraliçe Margaret, oğulları Edward ve diğer liderler yenilginin ardından kuzeye, İskoçya'ya kaçtı. Bu esnada York Dükü Edward, İngiltere Kralı ilan edildi. 4. Edward olarak tahta geçti ve yaz aylarında Londra'da taç giydi. Böylece 62 yıl önce 4. Henry ile başlayan Lancaster hanedanının iktidarı sona erdi. Ama hanedan tamamen yok olmadı. Çünkü Lancaster'lar hala vardı ve bu savaşın süreceği anlamına geliyordu. İngiltere genelinde Lancaster direnişi çeşitli cephelerde devam etti. Ancak Yorkistlerin 1464'te Hexham Savaşı'ndaki zaferiyle ülke büyük ölçüde yatıştı. 6. Henry kısa süre sonra yakalandı ve Londra Kulesi'ne kapatıldı. Kuzeni Edward onu öldürmedi. Bunun iki nedeni vardı. İlki, Henry zaten hasta ve etkisizdi. Bir piyon gibiydi. Onu öldürmek gereksiz bir acımasızlık olurdu. İkincisi, Henry'nin ölümü taht iddiasını doğrudan oğlu Edward of Westminster'a aktaracaktı. Annesi Margaret hala dışarıda destek arayışı içindeydi. Bu yüzden Henry'yi hayatta ama hapiste tutmak daha güvenliydi. Bu sırada 4. Edward normal bir kral gibi hükmetmeye çalıştı. Fransa'daki savaşı yeniden başlatmak ve İngiltere'nin İrlanda üzerindeki kontrolünü pekiştirmek istiyordu. Ama Lancaster davası tamamen ölmüş değildi. 1470'te şaşırtıcı bir olaylar zinciri yaşandı. Yorkları tahta taşıyan güçlü Warwick kontu Richard Neville, Warwick the Kingmaker olarak tanınır, Edward'ın yönetiminden hayal kırıklığına uğramıştı. Onun gözünde ödülleri yetersizdi. Edward'ın kardeşi Clarence Dükü George da aynı şekilde hoşnutsuzdu. Bu ikili Margaret ile ittifak kurdu. Warwick'in desteğiyle Londra'ya yürüdüler. Edward'ı devirdiler ve Henry'yi Londra Kulesi'nden çıkararak tahtına geri oturttular. Tarihe bu dönem Redemption, yani Henry'nin ikinci kez tahta dönüşü olarak geçti. Ama bu zafer uzun sürmedi. Edward kısa süreliğine düşük ülkelere kaçtı. Destekçilerini ve paralı askerlerini topladı. Ardından İngiltere'ye döndü ve 1471'in baharında iki büyük savaş kazandı. Barnet ve Tewkesbury. Barnet Warwick öldürüldü. Tewkesbury'de ise Lancaster'ların son umudu, Henry'nin oğlu ve varisi Edward of Westminster hayatını kaybetti. 1471 baharında 4. Edward Londra'ya döndüğünde artık tereddüt etmeyecekti. Lancaster hanedanının gücünü bir daha canlanamayacak şekilde bitirmesi gerekiyordu. 21 Mayıs 1471'de 6. Henry Londra Kulesi'nde gizlice öldürüldü. Bu infaz, Lancaster hanedanının doğrudan soyunu sona erdirdi. Ama bu hikayenin bir kapanış bölümü vardı. 4. Edward güçlü bir hükümdardı. Ancak 1483'te sadece 40 yaşında öldü. Taht henüz 12 yaşındaki oğlu 5. Edward'a geçti. Edward'ın ölümünden hemen önce kardeşi Richard'ı küçük kralın azınlık döneminde Lord Koruyucu olarak atamıştı. Ancak Richard farklı planlar yapıyordu. Yeni kralı ve küçük kardeşini Londra Kulesi'ne kapattı. Kısa süre sonra ikisinin de öldürüldüğü düşünüldü. Olay tarihe Tower'daki prensler vakası olarak geçti.
Ardından Richard kendini tahta geçirdi ve 3. Richard oldu. Bu zalimce hareket geniş bir öfke ve muhalefet yarattı. İşte bu anda yeni bir taht iddiacısı ortaya çıktı. Henry Tudor. Galli bir lord olan Richmond kontu. Edmund Tudor'un ve Margaret Beaufort'un oğluydu. Margaret, John of Gaunt'la Catherine Swynford'un soyundan geliyordu. Böylece Henry, 3. Edward'ın soyundan gelen uzak bir torundu. Ancak onun taht iddiası hukuken zayıftı. Çünkü Beaufort ailesi, John of Gaunt'un metresi Catherine ile evliliği sonrasında meşrulaştırılmış olsa da, tahta çıkamayacakları şart koşulmuştu. Yine de bu engel o dönemde çok da önemsenmedi. Asıl mesele, 3. Richard'ın zulmüne karşı güçlü bir alternatif olmasıydı. Henry, 1485'te Fransa'dan İngiltere'ye geçti. Bosworth Field Savaşı'nda 3. Richard'ı mağlup etti. Richard savaş meydanında öldü ve Henry, 7. Henry olarak Tudor hanedanının ilk kralı oldu. Yeni hanedanın gücünü pekiştirmek için önemli bir hamle yaptı. 4. Edward'ın kızı Yorklu Elizabeth ile evlendi. Böylece York'un beyaz gülü ile Lancaster'ın kırmızı gülünü birleştirdi. Yeni hanedanın sembolü Tudor gülü, bu birleşmenin simgesi oldu. Lancastrian taht iddiası burada son bulmuştu. Henry Tudor kendisini bir Lancaster varisi olarak sunsa da, gerçekte John of Gaunt ve 4. Henry'den gelen doğrudan soy çoktan tükenmişti. Wars of the Roses sırasında neredeyse tüm Beaufort'lar yok edilmişti. Geriye yalnızca Tudor hanedanı kalmıştı. Lancaster dükalığı ise bir kraliyet malı olarak yaşamaya devam etti. 4. Edward, 1461'de ilk Yorkist kral olduğunda dükalığı taç mülkünün özel ve ayrı bir parçası haline getirmişti. 7. Henry bu düzenlemeyi korudu. Böylece Lancaster ismi hanedan olarak tarihten silinse de İngiliz kraliyetinin kalıcı bir parçası oldu. Lancaster hanedanı tarih sahnesinden çoktan çekilmişti. Ama John of Gaunt'un mirası olan Lancaster dükalığı yaşamaya devam etti. 16. yüzyıl boyunca ve 17. yüzyıldaki Stuart hanedanının hükümdarlığına kadar dükalık kraliyet mülkünün ayrılmaz bir parçası olarak kaldı. Büyük kesinti 1649 ile 1660 yılları arasında yaşandı. Kral 1. Charles idam edilmiş, İngiltere kısa süreliğine bir cumhuriyet haline gelmişti. Bu 11 yıllık dönemde dükalık hükümet mülküne dönüştürüldü. Gelirleri, özellikle de kira ve topraklardan gelen kazançlar, İngiliz İç Savaşı'nda görev yapan askerlere ödeme yapmak ve hükümeti ayakta tutmak için kullanıldı. 1660'da monarşi geri döndüğünde 2. Charles tahta çıktı ve Lancaster dükalığı da yeniden kraliyete geçti. Artık Lancaster hanedanı yoktu. Ama onların mülkü zamanın ötesine uzanan bir yaşam sürdürüyordu. 18. yüzyıla kadar dükalık, kraliyet mülkünün bir parçası olarak varlığını sürdürdü. Ancak ülkenin siyaseti geri dönülmez şekilde değişmişti. 1714'te son Stuart hükümdarı Kraliçe Anne öldüğünde taht Roma Katolik bir varise bırakılmadı. Bunun yerine Almanya'daki kuzeni Hanover elektörü George Ludwig, 1. George adıyla Büyük Britanya'nın yeni hükümdarı oldu. Bu Hanover hanedanının başlangıcıydı. Hanoverler tahta çıktığında artık politik dengeler farklıydı. İç savaşlar ve 1688'deki şanlı devrimle monarşinin gücü azalmış, parlamentonun gücü yükselmişti. 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde taç mülkünün nasıl kullanılacağı büyük tartışmalara yol açtı. Hükümetin giderek büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için kraliyet gelirlerinin yönlendirilmesi gündeme geldi. Bu tartışmalar 1760'ta 3. George'un tahta çıkışıyla doruk noktasına ulaştı. 1760 sivil liste yasası kabul edildi. Bu düzenlemeyle taç mülkünün büyük kısmı hükümete devredildi. Artık o gelirler devlet görevlilerinin maaşlarını ödemek için kullanılacaktı. Buna karşılık kral ve kraliyet ailesi parlamentodan düzenli olarak büyük meblağlar alacaktı. Ama Lancaster dükalığı farklıydı. Orta Çağ'da kontluk palatin statüsüyle yaratıldığı için özel bir yasal ayrıcalığa sahipti. Bu yüzden sivil liste düzenlemelerine dahil edilmedi. Kraliyetin doğrudan mülkiyetinde kaldı.
Ve işte bu nedenle Lancaster hanedanının mirası, hanedanın kendisi çoktan tarihe karışmış olsa da modern zamanlara kadar korundu. John of Gaunt'un yüzyıllar önce inşa ettiği güç merkezi, bugün hala İngiliz monarşisinin maddi temel taşlarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Daha yakın zamanlarda Lancaster Dükalığı, taç için bir gelir kaynağı olmaya devam etti. Fakat bu durum zaman zaman tartışmalara yol açtı. 18. ve 19. yüzyıllarda 3. George'un oğullarından bazıları, özellikle de 1820'de 4. George olarak tahta çıkan en büyüğü, büyük harcamalarıyla dikkat çekti. Harcamalar sınırları aştığında yalnızca sivil listeden değil, parlamentodan da ek paralar talep edilmek zorunda kalındı. Bu durum, sivil listenin mevcut formatının korunup korunmayacağı ve taç mülklerinin ulusa devredilip devredilmeyeceği sorularını gündeme getirdi. Sonunda bir uzlaşma sağlandı. Taç mülkünün iki ana parçası, Lancaster Dükalığı ve Cornwall Dükalığı, kraliyet ailesinin elinde bırakıldı. Bu karar 4. William'la parlamento arasında bir anlaşmaydı. William'ın isteksiz de olsa 1832 Büyük Reform Yasasını desteklemesini sağlamak için yapıldı. O yasa, Britanya'da erkek nüfusun daha geniş bir kesimine oy hakkı vererek modern demokrasinin ilk adımlarını attı. 19. ve 20. yüzyıllarda dükalığın ulusa devredilmesi için girişimler oldu. Ancak hiçbiri başarılı olmadı. Bugün bile Lancaster Dükalığı doğrudan taç mülkü olarak varlığını sürdürüyor. İlginçtir ki modern İngiliz hükümetlerinde sembolik olarak bir Lancaster Dükalığı şansölyesi atanır. Ama bu makam bir sinekürdür. Yani gerçek bir görev üstlenmez. Dükalık fiilen kraliyet ailesi tarafından yönetilir. Bugün Dükalık 45 bin dönümlük arazisiyle hala ayaktadır. Bir bakıma çok eskilerden kalmış bir hatırlatmadır. 1399'dan 1461'e kadar biraz fazla 60 yıl boyunca Lancaster hanedanı İngiltere'yi yönetmişti. Sonra Yorklu kuzenleri tarafından devrilmişlerdi. Lancaster hanedanı 3. Edward'ın ölümünden sonraki yüzyılda kraliyet otoritesinin çöküşünden doğan iki büyük hanedandan biriydi. Diğeri York hanedanıydı. Lancaster'ların kökeni Edward'ın 3. oğlu John of Gaunt'a dayanıyordu. 1362 yılında Lancaster Dükü Henry'nin kızı Blanche ile evlenerek Lancaster Dükalığını elde etmişti. Hanedanın adı da buradan geliyordu. Geniş toprakları ve kuzeydeki gücüyle John, babasının ölümünden ve yeğeni 2. Richard'ın çocuk yaşta tahta çıkmasından sonra İngiltere'nin en güçlü soylusu haline geldi. Yine de Richard'ın zayıf yönetimine rağmen John hiçbir zaman kendi adına tahtı talep etmedi. John of Gaunt tahtı hiç kendisi için istememişti. Bu görevi oğlu Henry Bolingbroke devraldı. 1399'da babasının ölümünden yalnızca birkaç ay sonra sürgünden döndü ve kral 2. Richard'ın kötü yönetiminin gölgesinde neredeyse kansız bir darbeyle tahta çıktı. Richard İrlanda'dayken gerçekleşen bu hareket İngiltere tarihinde yeni bir dönemin kapısını açtı. 4. Henry 1399 sonbaharından itibaren hükümdardı. Ancak saltanatı boyunca büyük isyanlarla karşılaştı. Uzun bir hastalığın ardından 1413'te hayatını kaybetti. Onun ardından oğlu 5. Henry tahta geçti. 5. Henry yalnızca 9 yıl hüküm sürdü ama tarihe damgasını vurdu. 1415'te Agincourt'ta Fransızlara karşı kazandığı büyük zafer, Yüzyıl Savaşları'nda İngiliz talihini bir süreliğine yeniden canlandırdı. Ne var ki talih Lancaster'ların yanında kalmadı. 5. Henry 1422'de erken yaşta öldü. Taht henüz bir bebek olan oğlu 6. Henry'e geçti. Naiblik hükümetiyle başlayan bu dönem 1453'te Henry'nin yaşadığı ağır psikolojik çöküş ve Fransa'daki toprakların kaybıyla felakete dönüştü. Bu çöküş, York Dükü Richard'ın taht üzerinde hak iddia etmesinin önünü açtı ve Güller Savaşı'nı başlattı. 30 yılı aşkın kanlı çatışmaların sonunda 1471'de Lancaster hanedanının doğrudan taht iddiası tamamen sona erdi. 4. Edward'ın Yorkist orduları hem 6. Henry'yi hem de onun tek oğlu Edward of Westminster'ı öldürerek Lancaster'ların çizgisine son noktayı koydu.
Lancastrian adı bir kez daha 1485'te gündeme geldi. Galli bir soylu olan Henry Tudor, annesi Margaret Beaufort aracılığıyla Lancaster soyuna bağlanıyordu. Ancak onun iddiası hukuken zayıftı. Yine de 1485'te Bosworth Field'da 3. Richard'ı yenerek 7. Henry adıyla Tudor hanedanını kurdu. Yorklu Elizabeth ile evliliği sayesinde iki hanedanı birleştirdi ve Güller Savaşı'nı kapattı. Lancaster hanedanı 1399'da zayıf bir kral olan 2. Richard'ın devrilmesiyle iktidara gelmişti. Ve yalnızca 60 yıl sonra yine kendi hükümdarlarının güçsüzlüğü yüzünden iktidarı kaybetti. Bu hikaye, geç Orta Çağ Avrupa'sında güçlü ve istikrarlı bir krallığın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Henry Tudor gerçekten Lancaster hanedanının bir devamı mıydı? Yoksa 1485'te zayıf bir iddiayla mı tahta çıktı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.